Eğer size acı çekmeyeceğiniz, hep mutlu olacağınız, hiçbir şeye özlem duymayacağınız bir dünya vaat edilseydi kabul eder miydiniz? Kulağa çok güzel geliyor ama öyle değil. Merhaba, bu videoda sizlerle modern edebiyatın en rahatsız edici eserlerinden biri olan Aldous Huxley'nin Cesur Yeni Dünya romanını inceleyeceğiz. Bu kitap sadece bir bilim kurgu değil, mutluluğun, özgürlüğün ve insan doğasının ne anlama geldiğinin bir sorgulaması. Özellikle teknoloji, tüketim kültürü ve toplumsal kontrol konularını öyle ustalıkla işliyor ki okurken hem büyüleniyorsunuz hem de günümüz dünyasını sorgulamaya başlıyorsunuz. Bu kitabı okurken aklınızda şu soru çınlıyor. Acaba biz de fark etmeden büyük bir sistemin parçası mı olduk? Kitabı okuyanlar özellikle günümüzde teknolojinin hayatımızdaki yerini düşünürken tekrar tekrar bu sayfaları karıştırdıklarını söylüyor. Her zaman söylediğim gibi bir kitabı yazarından bağımsız düşünemeyiz. Aldous Huxley'nin hayatı Cesur Yeni Dünya'nın satır aralığında öyle güçlü bir şekilde hissediliyor ki onun deneyimlerini, endişelerini ve vizyonunu bilmeden bu eseri tam anlamıyla kavrayamayız. O yüzden notlarımı hazırladım. Sırasıyla Aldous Huxley'nin hayatından, Cesur Yeni Dünya'nın detaylarından, özellikle teknolojik kontrol, mutluluk illüzyonu, toplumsal hiyerarşi konularından, yazarın kendi yaşamıyla bu eser arasındaki bağlardan ve son olarak da kendi görüşlerimi paylaşacağım. Burada videonun daha çok kişiye ulaşması için videoyu beğenmeyi ve yorum bırakmayı unutmayın. Her yoruma elimden geldiğince cevap vermeye özen gösteriyorum. Aldous Huxley 26 Temmuz 1894'te İngiltere'de doğdu. Ailesinin entelektüel geçmişi onun dünya görüşünü şekillendirdi. Dedesi Thomas Huxley, Darwin'in en yakın destekçilerinden biriydi. Kardeşi Julian Huxley ise ünlü bir biyolog. Bu bilimsel çevre Aldous'un hem bilime hem de insanlığın geleceğine dair derin sorular sormasına neden oldu. Eton Koleji'nde okudu. Ama 16 yaşında geçirdiği göz enfeksiyonu neredeyse körleşmesine yol açtı. Bu deneyim onu kitaplarla daha da yakınlaştırdı. Dünyayı kelimelerle görmeyi öğrendi. Oxford'da İngiliz edebiyatı okudu. Burada felsefe ve bilimle daha yakından tanıştı. 1920'lerde Londra'nın entelektüel çevrelerinde dolaştı. Virginia Woolf, Lawrence gibi yazarlarla arkadaşlıklar kurdu. O dönemin İngiltere'si Birinci Dünya Savaşı'nın yaralarını sarıyordu. Eski değerler yıkılmış, yeni arayışlar başlamıştı. Huxley bu kaotik ortamda insanlığın geleceğine dair endişeler taşımaya başladı. 1920'lerde yazdığı ilk romanlar toplumun ikiyüzlülüğünü ve ahlaki çöküşünü eleştiriyordu. Ama asıl dönüm noktası Amerika'ya yaptığı seyahatler oldu. Orada Ford'un seri üretim sistemini, Hollywood'un propaganda gücünü, tüketim kültürünün yükselişini gördü. Bu deneyimler teknolojinin insanlığı nasıl şekillendirebileceğine dair korkularını artırdı. 1930'da Kaliforniya'da yaşamaya başladı. Burada hem Hollywood'un büyülü dünyasının içinde hem de dışında oldu. Senaryolar yazdı. Ama aynı zamanda bu sistemin tehlikelerini de gözlemledi. 1932'de Cesur Yeni Dünya'yı yayımladı. Bu onun hem en ünlü eseri hem de geleceğe dair en karanlık kehaneti oldu. Daha sonra mistisizm ve felsefenin çeşitli dallarına yöneldi. Hint felsefesi, Budizm, psikedelik deneyimler. Huxley insan bilincinin sınırlarını zorlamaya odaklandı. 1954'te yazdığı Algının Kapıları ile LCD deneyimlerini anlattı. Bu 1960'ların karşı kültür hareketini etkiledi. 22 Kasım 1963'te ABD Başkanı John Kennedy'nin öldürüldüğü gün Los Angeles'ta hayata veda etti. Geriye insanlığın geleceğine dair hem uyarılar hem de umutlar bıraktı. Cesur Yeni Dünya onun en kalıcı mirası olarak günümüzde de tartışmaya devam ediyor. Hikaye 2540 yılında, kitapta Ford'dan sonra 632. yıl olarak geçiyor. Dünya tek bir hükümet altında birleşmiş, dünya devleti. Bu toplum bir zamanlar var olan tanrı, aile, monogami, sanat gibi kavramları tarihe gömmüş. Onun yerine istikrar, mutluluk ve verimlilik üzerine kurulu bir sistem oluşturulmuş. Ana karakterlerden biri Bernard Marx, alfa sınıfından bir psikolog. Diğeri ise John, vahşi olarak adlandırılan ve rezervde eski dünya kalıntısı bir yerde yaşayan genç bir adam. Hikaye John'un uygar dünya ile karşılaşması ve bu dünyanın aslında ne kadar vahşi olduğunu keşfetmesi üzerine kurulu. Bu dünyada insanlar fabrikada üretiliyor. Doğal doğum yok. Embriyolar laboratuvarlarda geliştirilip 5 farklı sınıfa ayrılıyor. Alfa, zeki yönetici sınıf. Beta, orta düzey.
Gamma, delta ve epsilonlar işçi sınıfları. Her sınıf belirli bir işlevi yerine getirmek için koşullandırılıyor. Mesela epsilonlar ağır işlerde çalışmak için fiziksel olarak güçlü ama zihinsel olarak sınırlı oluşturuluyor. Toplumsal düzen 3 temel slogan üzerine kurulu. Toplum, kimlik, istikrar. Herkes içindir. 1 gram soma 1 ton sıkıntıya bedeldir. Bu dünyada teknoloji sadece bir araç değil, yaşamın ta kendisi. İnsanlar doğmadan önce bile kontrol altında. Embriyolar laboratuvarlarda gelişirken çeşitli kimyasallarla işlem görüyor. Zeka seviyeleri, fiziksel yetenekleri, hatta zevkleri bile önceden belirleniyor. Bu genetik mühendisliğin ötesinde bir şey. İnsan ruhunun fabrikada üretilmesi. En korkunç kısmı bu sürecin bilimsel bir başarı olarak sunulması. Huxley, teknolojinin nasıl insanlık dışı sonuçlar doğurmasına rağmen ilerleme olarak pazarlandığını gösteriyor. Mesela Bakonowski süreciyle tek bir embriyo 96 kez bölünerek özdeş insanlar üretilebiliyor. Bu verimliliği artırıyor ama aynı zamanda bireyselliği yok ediyor. Teknolojik kontrol sadece üretimle sınırlı değil. Hipnopedia, uyku öğrenmesiyle çocuklar uyurken sürekli ahlaki ve toplumsal mesajlar alıyor. Toplum istikrardır, izolasyon korkunçtur, eski şeyler kötüdür gibi sloganlar zihinlerine kazınıyor. Bu beyni yıkama tekniklerinin en sofistike hali. Birey kendi düşüncelerinin gerçek mi yoksa dikte edilmiş mi olduğunu bile ayırt edemiyor. Teknolojinin bir diğer boyutu eğlence ve tatmin sağlama şekli. Philips adı verilen sinema türü sadece görsel ve işitsel değil, dokunsal, kokusal hatta duygusal uyarılar da veriyor. İzleyiciler filmdeki karakterlerle tam bir bütünleşme yaşıyor. Ama bu deneyim onları gerçeklikten uzaklaştırıyor. Huxley burada teknolojinin nasıl bir uyuşturucu etkisi oluşturabileceğini gösteriyor. Bu dünyanın en karanlık yanı mutsuzluğu ortadan kaldırmış olması. Ama bu gerçek mutluluğu bularak değil, acıyı, sıkıntıyı, hatta derin hisleri yok ederek yapılmış. Soma bu sistemin kalbi. Bu mucizevi ilaç herhangi bir olumsuz duyguyu anında yok ediyor. Ama aynı zamanda gerçek duyguları da silip atıyor. Bernard bazen soma almamayı tercih ediyor. Çünkü acı çekmenin de bir değer olduğunu hissediyor. Bu onu diğerlerinden farklı kılan şey. Ama aynı zamanda tehlikeli bir haline getiren de bu. Çünkü bu toplumda mutsuz olmak en büyük suç. John bu durumu fark ettiğinde isyan ediyor. Ben keyif aramıyorum. Tanrı'yı istiyorum. Şiir istiyorum. Gerçek tehlike istiyorum. Özgürlük istiyorum. İyilik istiyorum. Günah istiyorum diyor. Ama ben mutsuz olmak hakkına sahip değil miyim diyor. Bu romanın en güçlü sorularından biri. Mutluluk bir hak mı yoksa bir zorunluluk mu? Huxley, mutluluğun zorla empoze edildiği bir dünyada özgürlüğün anlamsızlaştığını gösteriyor. Bu dünya görünürde eşitlikçi ama gerçekte katı bir şeye dayalı. Beş kas sistemi insanları doğumdan itibaren sınıflara ayrılıyor. Ama bu genetik mühendislikle bilimsel olarak belirleniyor. Alfalar doğal olarak zeki ve lider. Epsilonlar ise doğal olarak sınırlı ve itaatkar. Bu toplumsal eşitsizliği normalleştirmenin en sofistike yolu. En karanlık yanı alt kasların durumlarından memnun olacak şekilde koşullandırılması. Epsilonlar alfa olmayı hayal etmiyor. Çünkü alfa olmanın onlar için korkunç olduğu düşüncesi zihinlerine kazınmış. Bu köleliğin en mükemmel şekli. Köleler köle olmaktan mutlu. Huxley'nin bilimsel aile geçmişi cesur yeni dünyanın temelini oluşturuyor. Dedesinin Darwin'le çalışması, kardeşinin biyoloji alanındaki çalışmaları. Bu ona bilimin hem vaatlerini hem de tehlikelerini erkenden gösterdi. Genetik mühendisliği o dönem bilim kurgu sayılırken Huxley bunun gerçekleşebileceğini öngördü. Amerika'da Ford'un fabrikalarını gören Huxley, seri üretim mantığının insanlara da uygulanabileceğini fark etti. Fordizm kavramı romanda neredeyse bir din haline geliyor. Ford'umuz ifadesi teknolojinin nasıl kutsallaştırabileceğini gösteriyor. Hollywood'da çalışırken Huxley kitle iletişim araçlarının gücünü gördü. Phyllis, televizyon ve sinemanın gelecekteki şeklinin öngörüsü. İnsanları nasıl pasifleştirdiğini ve gerçeklikten kopardığını gösteriyor. Bu kitabı bitirdikten sonra uzun süre düşünmeden edemedim. Soluk soluğa okuduğum birkaç günde aklım sürekli günümüzle paralellikler kurmakla meşguldü. Huxley'nin 1932'de yazdığı bu distopya bugün bana bir bilim kurgu değil de gözlem raporu gibi geldi. İlk okurken en çok etkilendiğim şey Soma meselesiydi. Kitabı okurken Soma'yı her düşündüğümde telefonuma bakıp
Bu bildirimler de bir çeşit Soma değil mi diye sordum kendime. Günlük hayatın stresinden kaçmak için sosyal medyaya dalıyorum. Bunu eşim, sevgili yönetmenimiz de fark ediyor. Sevgili eşim, yönetmenimiz mi demeliydim. Çok telefona bakıyorsun diyor. Kendine benden eksik yanı yok da neyse. Nihayetinde her ne kadar azaltacağım, bakmayacağım desem de bunun için ciddi bir çaba gerekti. Çünkü teknolojiye karşı gelmek, akıntıya karşı yüzmek gibi. Her an bilinçli olmak gerekiyor. Soma bu mucizevi ilaç o kadar tanıdık ki bize. Günümüzde kaç kişi stresli bir günün ardından alkole, sigaraya, sosyal medyaya veya başka uyuşturuculara başvurmuyor ki? Biz de bir nevi Soma alıyoruz sürekli. Sadece fiziksel değil, dijital olanını. Instagram'da kaydırırken, Netflix'te dizi izlerken sürekli müzik dinleyerek her türlü olumsuz duyguyu bastırmaya çalışıyoruz. Özellikle pandemi döneminde bu durum daha da belirginleşti bence. Herkes evde kalırken dijital platformlara sığındı. Filmlerden ne farkımız vardı ki? Saatlerce ekranlara bakarak gerçeklikten kaçtık. Tabii bu tamamen kötü bir şey demiyorum ama Huxley'nin gösterdiği tehlike işte bu. Kaçışın bir alışkanlık, sonra da zorunluluk haline gelmesi. Bir de şu teknoloji meselesi var. Kitaptaki hipnomedya, uykuda öğrenme sistemi bugünkü sosyal medya algoritmalarını hatırlatmıyor mu? Twitter, Instagram, TikTok sürekli aynı tür içerikleri gösteriyorlar bize. Düşüncelerimizi şekillendiriyorlar. Biz fark etmeden belirli düşünce kalıplarına alışıyoruz. Mesela siyasi görüşlerimizi pekiştiren haberler görüyoruz sürekli. Karşıt görüşlere maruz kalmayız. Bu da bir tür beyin yıkama değil mi? Kas sistemi konusunda da çok düşündüm. Bizde genetik olarak belirlenmese de çocukluktan itibaren hangi okullara gittiğimiz, hangi çevrelerde büyüdüğümüz, hangi imkanlara sahip olduğumuz sonuçta bizim de kastımızı belirliyor. Ve maalesef çoğu zaman alt gelir seviyesindeki insanlar durumlarını değiştirme şansı bulamıyor. Sistem öyle kurulu ki herkes kendi yerinde kalıyor. En çok korkutan yanıysa kitaptaki insanlar gibi bizim de bu durumdan memnun olmaya başlamış olmamız. Mutluluk uğruna ne kadar çok şeyden vazgeçiyoruz fark etmeden. Derin ilişkiler kurmak yerine yüzeysel bağlantıları tercih ediyoruz. Zorluklarla yüzleşmek yerine kaçış yolları arıyoruz. Düşünmek yerine eğlenmeyi, sorgulamak yerine tüketmeyi seçiyoruz. Tabii bütün bunları söylerken teknoloji karşıtı biri gibi görünmek istemiyorum. Teknolojinin hayatımıza kattığı güzellikler de var elbette. Ama Huxley'nin asıl mesajı da bu değil mi zaten? Teknolojinin kendisi kötü değil. Onu nasıl kullandığımız önemli. Bernhardt'ın bazen soma almamayı tercih etmesi gibi bizim de bazen dijital detoks yapmamız, gerçek düşüncelerimizi sorgulamayı hatırlamamız gerekiyor. Bu kitap bana şunu hatırlattı. Mutluluk kolay olanın adı değil. Gerçek mutluluk zorluklarla yüzleşmekten, acı çekmekten, hata yapmaktan ve bunlardan öğrenmekten geçiyor. John'un mutsuz olma hakkı istemesi çok anlamlı bu açıdan. Çünkü mutsuzluk da insan olmanın bir parçası. Son olarak kitabın bitmesinden sonra kendime en çok sorduğum soru şu oldu. Ben ne kadarını fark edebiliyorum? Kendi somalarımın, fiillerimin farkında mıyım? Bernard gibi bazen sistemi sorguluyor muyum? Yoksa Lenina gibi kayıtsız mı yaşıyorum? Bu soruları kendinize de sormanızı tavsiye ederim. Çünkü Huxley'nin bize verdiği en büyük mesaj belki de bu farkındalık. Cesur Yeni Dünya sadece bir bilim kurgu değil. Huxley'nin teknolojiye, tüketime, kitle kültürüne dair endişelerini taşıyan bir eser. John'un hikayesi hepimizin insanlık arayışına dokunuyor. Ama teknolojik kontrol, mutluluk illüzyonu ve toplumsal hiyerarşi bu insanlığı nasıl tehdit edebileceğini artırıyor. Roman bize şunu düşündürüyor. Mutluluk bedava ise bedeli nedir? Acı çekmemek bu kadar önemliyse neyi kaybediyoruz? Kitabın ana fikrine gelirsek Cesur Yeni Dünya bize mükemmel görünen bir sistemin aslında nasıl insanlığı yok edebileceğini gösteriyor. Huxley şunu söylüyor. Teknoloji özgürleştiriyormuş gibi görünebilir ama köleleştirir. Mutluluk vaadi verebilir ama ruhunuzu çalar. İstikrar sağlayabilir ama değişimi ve gelişimi öldürür. Ama bu karanlık tabloya rağmen insanlık sorgulamaya devam ettiği sürece umudunu koruyabilir. Yeter ki Soma'nın cazibesine kapılmasın. İncelememi beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, eksik ya da güzel bulduğunuz yerleri yazmayı unutmayın. İlk kez izliyorsanız kanalıma abone olup edebiyat yolculuğumuzda bana katılabilirsiniz. Cesur Yeni Dünya'yı okuduysanız romanın en çok hangi kısmı sizi sarstı, ufkunuzu açtı, günümüzde romanı nasıl bağdaştırıyorsunuz? Teknolojinin bizi özgürleştirdiğini mi yoksa köleleştirdiğini mi düşünüyorsunuz? Yorumlarda düşüncelerinizi paylaşın. Bir sonraki kitap incelemesinde görüşmek üzere. Hoşça kalın, edebiyatla kalın.